Merhaba Rich Influencer ailesi. Eski videolarımın birinde kendinizi kandırmaktan vazgeçin. Zenginler gerçekten mutludur diyordu. Bu video ciddi bir ses getirdi. Bununla alakalı binlerce yorum aldı. Şimdi bugün hep birlikte gerçekten zenginlik ve mutluluk arasındaki bağlamı bilimsel anlamda incelemek istiyorum. Bir düşünün, her sabah sevmediğiniz bir işe uyanıyorsunuz. Zamanınızı satıyor, karşılığında borçlarınızı ödüyor ve hayallerinizi bir gün diyerek erteliyorsunuz. Peki bu hayat sizin için yeterli mi? Yeterliyse hiçbir sorun yok. Siz zengin hayatınızdasınızdır demektir. Ancak bu size bir kısır döngü gibi geliyorsa ve bunu kırmak istiyorsanız, işte gerçek zenginliği o kırdığınız döngülerin arkasında göreceksiniz. İster hayatınız boyunca çalışıp sevmediğiniz şeylere zaman ayırın, isterseniz de hayatınızı geri kazanıp mutluluğu bulmaya odaklanın. Cevabınız ne olursa olsun bugün size bu yolu göstermek istiyorum. Epiktetos'un çok sevdiğim bir sözü var. Özgür olmak istiyorsanız önce köleliğinizi fark edin. Bugün bu farkındalığı geliştireceğiz hep birlikte. Çünkü aslında gerçek zenginlik milyon dolarlarla değil, hayatınızı istediğiniz gibi yaşama özgürlüğündedir. Bana soruyorsunuz ya, sizce ne zaman, nasıl zengin olurum diye? İşte tam bu noktada hayatınızı geri kazandığınız an işte orada gerçek zenginlik yatıyor. Bugün 3 önemli konuya değineceğiz. Bu zenginlik ve mutluluk arasındaki gerçek bağ. İkincisi bu bağın ortasında finansal özgürlüğün konumu. Üçüncüsü de gerçek zenginliğin sadece sevdiğimiz şeyi yaparak hayatı doyasıya yaşamak olduğunu nasıl anlarız? Konularımıza başlamadan önce videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Sözüme şöyle başlamak istiyorum. Albert Einstein der ki, zaman paradır. Ama zamanını nasıl kullandığın işte asıl zenginlik budur. Gerçekten zengin olmak, işte lüks Bugatti'lere, Ferrari'lere binmek, hesabında milyonlarca dolar para olması değil, zamanını yönetebilmek ve hayatı kendi isteklerin doğrultusunda yaşayabilmektir. Biz buna mecburiyetsiz yaşam diyoruz. Mecbur olmadan işe gitmek, mecbur olmadan borç ödemek, mecbur olmadan o evde oturmak, mecbur olmadan o ailenin yanında kalmak. Her gün bir parça özgürlüğünü satmadan, yani mecbur olmadan yaşamak. Bugün yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde %85 oranında insan çalıştığı iş yerinden memnun değil. Yaptığı işlerden tatminlik düzeyleri çok düşük. Peki bu ne demek? Hayatlarının aslında büyük bir kısmını mutsuz geçiriyorlar demek. Peki neden bunu kabul ediyoruz? Çünkü zorunluluklarımız var. Biliyor musunuz ki hayatımızın aslında önündeki en büyük engel bu zorunluluklar. Borcumuzu ödemek zorundayız. O eve almak zorundayız. O çocuklara bakmak zorundayız. O hayatı o standartlarla idam ettirmek zorundayız. Aslında yaptığımız şey ne? Zamanımızı para karşılığı satarak gerçek anlamda özgür olmayı ertelemek. Ben buna 21. yüzyılın modern köleliği diyorum. Diğer bir araştırmaya göre de ortalama bir insan hayatının yaklaşık 90.000 saate çalışarak geçiyor. Bu toplam ömrümüzün %35'ine tekabül ediyor. Şimdi kendinize sorun bakalım. Çalışmasaydınız hayatınız nasıl olurdu? Çalışmaya devam etmek zorunda kalma hissi sizce özgürlüğünüzü elinizden almıyor mu? İşte tam olarak zenginlik kavramı burada devreye giriyor arkadaşlar. Şöyle düşünün, sizin yanınıza geldim, bana sordunuz, Fulya sen ne kadar zenginsin? Dedim ki benim 14 metre yatım var. Sizce ben zengin miyim? Eğer hiç yatı olmayan bir insanla kıyaslarsanız evet ben gayet zenginim. Ama şu an uyduruyorum, teknik terimleri bilmiyorum. 20 metre yatı olana göre ben zengin değilim. 30 metre yatı olana göre hiç zengin değilim. Katamaranı olana göre zengin bile sayılmam. Bu nedenle de hep aynı şeyi soruyorum. Kime göre zengin? Zenginlik bir rakam değil ki arkadaşlar. Zenginlik kimi için 14 metre bir yat, kimi için ailesiyle geçirebildiği bir ömür,
Kimi içinse hiçbir yerde çalışmadan bahçesinde domatesiyle, biberiyle debelenebildiği, koyunuyla, keçisiyle yaşayabildiği güzel bir ömür. Zenginlik tamamen kişisel bir şey. Eğer siz büyük bir holding sahibiyseniz ya da fabrikalarınız varsa ve bu sene krizden dolayı 100 fabrikanızın 3 tanesi kapandıysa siz ne yaptınız? Aslında zenginlik kaybettiniz. Onunla aynı işi yapan bir insana göre o kişi artık zengin değil. Ama size göre 100 tane fabrika da çok fazlaydı, 97 tane fabrika da çok fazla, o kişi hala zengin. Diyorum ya, zenginlik çok göreceli bir şey. Çok güzel bir söz vardır. Güzellik bir sivilce, zenginlik bir kıvılcım. 2008 finansal krizini hatırlayın. Dünyada milyonerler bir gecede her şeyini kaybettiler. Yani siz de bugün zengin olabilirsiniz ama yaptığınız kötü bir yatırım veya bir piyasa çöküşü sizi bir anda yerle yeksan edebilir. İşte zenginliğin çok kısa vadeli bir kavram olduğunu anladığımız bu örneklerle asıl sormamız gereken soru şu arkadaşlar. Bu zenginlik beni özgür kılıyor mu? O anlattığım 2008 yılında yerle yeksan olan milyonerlerden sizce sağ çıkanlar yok mu? Biz buna zenginliğini kaybetme ama yine de özgürlüğünü kaybetmeme diyoruz. Yani bu sürece kadar zenginlik hedefinden ziyade finansal özgürlüğü kendilerine hedef kılmış olan yatırımcılar, yani gelirlerini çeşitlendiren ve pasif gelir kaynakları oluşturanlar bu tarz krizlerden hep sağ çıkarlar. O yüzden diyorum ya, zenginlik mutluluktur derken buradaki konuşmam finansal özgürlükle ilgili. Zenginlik kaybedilebilir ama finansal özgürlük benimsenirse ömür boyu zenginliğiniz her zaman mutluluğunuzla yan yana yürür. Şöyle bir sorgulayın kendinizi. Yarın işten atıldınız, maaşınız kesildi. Siz hayatınızı ne kadar sürdürebilirsiniz? Bir hafta, bir ay, 5 ay, 10 ay. İşte gerçek zenginlik hayatta kalabilmek için verilen mücadele değil arkadaşlar. Ya da bunun karşılığında gelen para değil. Bu mücadeleyi keyifle verebilmek. Yani zamanınızı para karşılığı satmadığınız, satmak zorunda kalmadığınız bir hayat yaşayabilmektir. Çalışmayı seçebilirsiniz. Ama eğer finansal özgürseniz bu bir zorunluluk değil, bir seçimden ibarettir. Ben nasıl zengin olabilirim idealinden öte, ben finansal olarak nasıl özgür olabilirim? Nasıl daha tatminkar bir yaşam yaşayabilirim? Nasıl zamanımı, geri kalan hayatımı para karşılığı satmadığım bir hayat dizaynı yapabilirim kısmına odaklanırsanız, gerçek anlamda benim söylediğim zenginler gerçekten mutludur noktasına siz de ulaşırsınız. Çünkü ne zaman geldi finansal özgürlüğe ulaştınız, o zaman bilin ki artık para sizin için bir araç. Hayatınızı sürdürmek için gerekli bir amaç değil. Bunun için de ABD'de yapılan bir araştırma şunu diyor ki, finansal özgürlüğe ulaşmış insanlar hayattan %80 oranında daha fazla tatmin sağlıyor. Bakın, zenginlikten bahsetmiyorum. Finansal özgürlükten bahsediyorum. Çünkü mutluluk maddi zenginlikten değil, bu anlattığım tatminden ortaya çıkıyor. Ne zaman hayatınızda anlam ve tatmin duygusunu yitirirseniz, o an kazandığınız paranın önemi sizin için ortadan kalkıyor. Ama ne zaman kazancınızla hayatınızın anlamı, istediğiniz şeyler, hedefleriniz, hayalleriniz yan yana gelirse işte orada gerçek mutluluk açığa çıkıyor. Harvard Üniversitesi 75 yıllık bir mutluluk çalışması yaptı. Ve onun anlattığına göre de mutluluğun en önemli faktörleri bir, sağlıklı ilişkiler. Yani ailemiz, arkadaşlarımız, iş çevresi, yaşadığımız sosyal çevre, bulunduğumuz ortam. 2, hayattan aldığı tatmin hissi. Yani yaptığımız şeylerle feda ettiğimiz şeylerin birbirleriyle örtüşmesi. Yani hayattaki alma verme ilişkilerimizin birbirini dengelemesi ve sonunda güzel şeylerin açığa çıkması. 3 de fiziksel ve zihinsel sağlık. Peki sevmediğiniz bir işte çalıştığınızda bu üçünden hangilerine ulaşabiliyorsunuz? Her sabah aynaya bakıyorsunuz değil mi işe gitmeden önce? Ne hissediyorsunuz?
Bu hisleriniz size sağlıklı ilişkiler getiriyor mu? Sizin hayattaki tatmin seviyenizi koruyor mu? En azından koruyor mu? Ya da bu yeterli tatmini size veriyor mu? Hem ruhen, hem bedenen, hem zihinsel olarak sizi zinde ve sağlıklı tutuyor mu? Yani sevmediğiniz bir işte çalıştığınız zaman aslında bu üçü elinizden otomatik olarak alınmış oluyor. Sevmediğiniz iş eşittir komple olarak mutluluğun elinizden, hayatınızdan çalınması. O yüzden zenginliği değerlendirirken hayatını borç ödeyerek geçiren bir kişiyi sevdiği işi yapan ama aylık daha az kazanan birinden daha zengin olduğunu söyleyebilirim. O yüzden zenginliği değerlendirirken şöyle bakmamız gerekiyor. Siz evet çok iyi maaş alıyor olabilirsiniz ama hayatınızı borç ödeyerek geçiriyorsunuz. Diğer tarafta bir kişi sizden daha az kazanıyor ama sevdiği işi yapıyor. Bu kişi hem daha mutlu hem daha zengindir. Çünkü buradaki zenginlik finansal özgürlükten, sevdiğin işi yaparak çalışmak zorunda kalmamaktan geçiyor. Her zaman kendinize şu soruyu sorun. Bugün size para ödemeseler bu işi yapmayı sürdürür müydünüz? Cevabınız hayırsa işinizi değiştirmenin vakti gelmiştir.